Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir elbise modeli dikiyoruz. Bu elbise modeli son dönemlerde mağazalarda tunik olarak çok sık gördüğüm, elbise olarak da çok sık gördüğüm bir model. Benim kumaşımın şu an tam boyu 2.46 santimetre. Normal en iyisi 1.50. Kumaşımı öncelikle arkadaşlar boyundan ikiye katladım. Dolayısıyla şu an gördüğünüz kumaşın en uzunluğu 1.23 ve kumaşı enine de ikiye katladım. Dolayısıyla gördüğünüz kumaşın genişliği de 75 santimetre arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2, 3 ve 4 parça. 4 parça oluştu katladığım zaman. Boyuna katladım. Daha sonra enine katladım. Gördüğünüz şekil oluştu. Şimdi ise arkadaşlar yaka, kol, yarasa onu çalışalım beraber. Şimdi arkadaşlar kumaşımızın açık tarafı karşı taraf. Kumaşımızın katlanmış tarafı da bu taraf. Dolayısıyla biz yaka çalışmasını ön ve arkada buraya çalışacağız. Şimdi yapacağımız ilk işlem arkadaşlar 8 santimetre. 8 santimetre işaretliyoruz. Aşağıya da arkadaşlar 3 santimetre işaretliyoruz. Ve bu her iki noktamızı da yaka oyuntusu şekli vererek birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra arkadaşlar 12 santimetre olacak şekilde nokta belirliyoruz. 12 santimetre yatayda. Dikeyde ise arkadaşlar 2 santimetre olacak şekilde belirliyoruz. Ve yaka oyuntumuzdaki noktamızla bitiş noktamızla işaretlediğimiz 2 santimetre indiğimiz 12 santimetrelik uzunluğu birleştiriyoruz. Şimdi yakasını oluşturduk. Omzumuzun bir kısmını da oluşturduk arkadaşlar. Ve şu noktadan 2 santim aşağıya indiğimiz noktadan tutuyorum. Tam 39 santimetre aşağıya nokta koyuyorum. Ve bu iki çizgiyi de bu sefer birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yine bu referans noktam aynı çizgi. Mezurumu alıyorum. Tam 60 santimetre. Şu şekilde 60 santimetre olacak şekilde noktamı yerleştiriyorum. Ve yine bu 2 santimetreden bu 60 santimetreye düz bir çizgi çiziyorum. Bunun için T cetvelimi alıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şurayı da kesik çizgiler yapmıştım. Yine düz çizgi yapıp belirginleştireyim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar omuzumuzu, yakamızı ve V şeklinde böyle üçgen şeklinde de bir parça elde edeceğiz. Şu kısmı keseceğiz. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu indiğimiz bu 2 santimlik omuz çizgimizi bu şekilde tutuyoruz, taşıyoruz. Aynen. Bu taşıdığımız kısım ise arkadaşlar bizim kolumuz olacak. Daha sonra arkadaşlar bilek olarak kullanacağımız kısmı işaretliyoruz. Tam 14 santimetre genişlik veriyoruz ve 14 santimetreye de bir çizgi yerleştiriyoruz. Bu bizim
kolumuzun genişliği olacak arkadaşlar. Şimdi kolumuza yarasa verme işlemine geçiyoruz. Etek genişliğimi işaretliyorum. Tam 56 santimetre. Daha sonra arkadaşlar 56 santimetreden yukarıya doğru 67 santimetrede bir çizgi çiziyoruz. 67 santimetre. Onu ende birleştiriyoruz. Bakıyoruz kaç? 49 santimetre. Tam ende 49 santimetreye denk gelecek. 67 santimetreye denk gelecek noktada bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra arkadaşlar 67 santimetre genişlik verdiğimiz noktadan itibaren 67 santimetre genişlik verdik. Bu çizgimizi ortada çizdiğimiz o noktamızda birleştiriyoruz. Burası bizim oyuntu kısmımız olacak. Daha sonra arkadaşlar 14 santimetre biz bilek genişliği vermiştik şuradan. Gördüğünüz gibi burada 14 santimetre bilek genişliği vermiştik. Şurada orta nokta bulmuştuk. O noktaya biz kendimiz kolumuzun yarasa görüntüsünü veriyoruz. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi yarasa kollu bir elbise oluşturduk. Şimdi yakından size işlemleri teker teker anlatayım. Daha anlaşılır olması için. Boyuna ikiye katladık. Daha sonra enini ikiye katladık. Ve açık olan kısmının tam karşı kısmında da yaka çalışması yapıyoruz. Gördüğünüz gibi kapalı kısım arkadaşlar. Yaka çalışıyoruz. 8 santimetreye nokta işaretliyoruz. Ve dikeyde de 3 santimetre nokta işaretliyoruz. Ve şekilde gördüğünüz gibi yaka oyuntusunu elde ediyoruz. Ve şu noktamızdan arkadaşlar omuz 12 santimetre işaretliyoruz ve bir nokta yerleştiriyoruz. 12 santimetre ve orayı düz bir çizgi halinde çiziyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar 12 santim olarak çizdiğimiz o omuz noktasından itibaren tam 39 santimetre bu şekilde işaretleyip düz bir çizgi çiziyoruz. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yine aynı noktanın üzerindeyken yine yatayda bu şekilde birleştirip 60 santimetre olacak şekilde ikinci bir çizgi çiziyoruz. Daha sonra yaptığımız işlem ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 santimetreden düz bir cetvelimizi yerleştirip komple kol uzunluğunu elde etmek ve 14 santimetre işaretleyip bilek kısmının genişliğini yapıyoruz. Daha sonra orada bırakıyoruz arkadaşlar ve etek uzunluk ölçümüze geçiyoruz. Eteğimizin genişliğini belirleyip kolumuza yarasa veriyoruz. Gördüğünüz gibi eteğimizin genişliğini 56 santim olarak işaretliyoruz. 56 santim olarak işaretliyoruz. O 56 santim olan kısımdan yukarıya doğru gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıya doğru da 68 santimetre boydan nokta belirliyoruz. Endense arkadaşlar 50 santimetre yapıyoruz ve ortada bu her iki noktayı birleştirecek şekilde de böyle uzatıyoruz ve bir nokta elde ediyoruz. Eteğimizi gördüğünüz gibi o noktaya kadar uzatıyoruz. Daha sonra arkadaşlar geriye kalan kısım bizim kolumuzun oyuntusu. Kendimiz verev oluşturuyoruz. 14 santimlik olan kısımdan aşağıya doğru biz yarasa görüntüsü vermek için verev oluşturuyoruz. Şu kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bizim bütün işlemimiz bitti. Kumaşı kesebiliriz.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu kısmı bu parçamızı şu parçamıza yerleştirebilmek için arkadaşlar her iki tarafından da büzgü vereceğiz ve şu ölçüye getirip bu parçamızı bunun üzerine yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde kol kısmımıza, kolumuzun uzunluğu normalde bizim, şimdi ölçüyorum, normalde kol uzunluğumuz ne kadar oluyor? 62 santimetre. Bizim kesmiş olduğumuz kumaşımızdaki 54 santimetre. Dolayısıyla bunu 62 santimetreye getirebilmek için arkadaşlar şerit ekleyeceğiz ve 62 santimetreye getirmiş olacağız. Aynı şekilde kalan parçalarımızdan verev parçalar keserek yakalarımızı da temizleyeceğiz, yakamızı. Ve elbisemiz aslında dikiş olarak da çok basit arkadaşlar. Büzgü vereceğiz. İlk yapacağımız işlem ana parçamıza büzgü vermek. Önden arkadan büzgü verdiğimiz parçayı üstteki o roba kısmına yerleştirmek olacak. Bunları yerleştirdikten sonra parçalarımızı üst üste koyup yan dikişlerimizi kapatacağız. Arkadaşlar, yan dikişlerimizi kapattığımız zaman da zaten elbisemiz ortaya çıkmış oluyor. Provasını yapıyoruz. Kendi kol uzunluğumuza göre gereken ölçüde de ribana şeklinde. İstersek geniş, istersek bileğimize oturtacağımız şekilde ribana şeklinde parçayı kesip dikmek. Verev parçadan da yakamızı temizlemek arkadaşlar. Elbisemiz aslında görüntü olarak, dikiş olarak da bu kadar basit. Diktikten sonra ortaya nasıl bir model çıkacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi dikiş aşamalarına geçiyoruz. Arkadaşlar, üst robayı iki parça halinde biçmiştik ve sadece arka yaka şeklindeydi. Robaları ayırdıktan sonra tek kat bir parçayı arkadaşlar ön olarak kullanacağımız üst parçamıza 2 santimetre çiziyoruz ve omuzdan 2 santimetreye kadar giriyoruz. Bu da bizim ön robamız olacak arkadaşlar. Ön üst parçamız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi üst parçayı, alt parçayı ekledim. Alt parçaya gördüğünüz gibi arkadaşlar büzgü yaptım ve üstteki parçayı ekledim. Yarasa kol bir elbise düşünüyorum. Gördüğünüz gibi şimdi yapacağım şey omuzları ve yan dikişlerini kapatmak. Yakayı biye ile temizlemek. Kollara küçük bir parça takıp ribana kolları uzun yapmak. Sıradaki işlemim omuzlar ve yan dikişler.